Wuhan in China now on lockdown as the country struggles with fear of a pandemic. Desperate measures to try and contain the deadly coronavirus. More than 11 million people who live in that city now kept from leaving. Çinli yetkililer 31 Aralık 2019'da gizemli bir virüsün Wuhan'da onlarca hastaya bulaştığını açıkladı. 7 Ocak'ta hastalığa yeni bir koronavirüsün neden olduğu tespit edilmişti. Virüs bir ay içinde 10'dan fazla ülkede yayıldı. 30 Ocağa gelindiğinde Çin'de virüs yüzünden ölenlerin sayısı 170'e ulaşmış, Dünya Sağlık Örgütü küresel acil durumu ilan etmişti. First, we have an update on the spread of the deadly coronavirus. Now, a short time ago, the World Health Organization declared the outbreak an international public health emergency. Artık dünyanın birçok ülkesinde binlerce kişiye bulaşan ölümcül bir virüsle karşı karşıya olduğumuzu biliyorduk. Ancak medyanın salgını ciddiyetle tartışmaya başlaması için birkaç ay daha beklememiz gerekecekti. Benim gördüğüm bunun salgının geçmiş senelerde gördüğümüz SARS ve MERS kadar bile sarsıcı olmayacağı şey. O kadar. Kelle paça ve ayak paça süper besindir. Koronavirüsünü önler. Asla Çin'deki gibi salgın yapmaz. Ben Türkiye'nin çok az etkileneceğini düşünüyorum. Health Organization has now confirmed World what Health many Organization confirmed today. It is a pandemic. Bacteria of a pandemic. Ben bu konuda medyanın iyi bir sınav veremediğini düşünüyorum. İşte orada Uzak Asya'da Çin'de bir bulaşıcı hastalık var ve insanları öldürüyor. Hay Allah diye bu ciddiyetsizlikle tartışıldı. O yüzden de konunun gerçek uzmanları, konunun asıl bilenleri ve uyarıcıları yerine bir takım daha önceden reytingi, ekran bilinirliği olan tıp insanları ekrana çıkarıldı ve bu insanlar konunun ciddiyetine dikkat çekmek yerine kamuoyunu rahatlatıp sempati toplamayı tercih etti. 9 Şubat'a gelindiğinde koronavirüs yüzünden ölenlerin sayısı 2002-2003 yıllarında SARS salgınından ölenlerin sayısını geçmişti. Aynı günlerde haber kanallarında Canan Karatay'ın virüse karşı önerisi paylaşılıyordu. Virüs tartışmasına Canan Karatay da dahil oldu. Bakın ne diyor. Vücudunuzun bağışıklık sistemi güçlü olduğu zaman hiçbir virüs hastalandırmaz sizi. Onun için sabah akşam kelle paça yemeği ihmal etmeyiniz. Halbuki hocamın dediği gibi bağışıklık sistemini güçlü tuttuğunuzda bu işin üstesinden gelebileceksiniz. İşte, kelle paça. Evet. Kelle paça. Yumurta. Yumurta. Çok ucuz yumurta. Ucuz. 24 Şubat'ta virüs kapımıza kadar gelmişti. Kuveyt, Bahreyn, Irak'ta ilk vakalar duyurulmuş, İran'da virüsten ölenlerin sayısı 50'yi bulmuştu. We have breaking news we are continuing to follow for you. Iran says 50 people have now died from the coronavirus as the infection spreads across the Middle East. Avrupa'da tespit edilen vaka ve ölü sayıları da hızla artıyordu. Officials in Italy now say that 5 people have died from the virus there. The number of cases in that country has risen to 219 very quickly. Mart'ın ilk haftasına gelindiğinde virüs 90'dan fazla ülkeye yayılmış, 100 bin insana bulaşmış, 3500 kişinin ölümüne yol açmıştı. Konunun ciddiyeti medyada hala kavranabilmiş değildi. Haber kanallarında yürek soğutan açıklamalar devam etti. Koronavirüs paniği artarken ünlü fizyoloji uzmanından yürek soğutan açıklamalar geldi. Virüsün gen seçtiğini söyleyen doçent Oytun Erbaş, bizim genlerimiz karışık. Virüs Türkiye'ye gelse bile salgın yapmaz dedi. Onun için buralarda görülse bile çok daha az görülecektir ve hafif geçecektir. Böyle ağır Çin'deki gibi salgın yapmaz. Hızlı yayılım ben beklemiyorum. Çünkü burada gen farkı çok önemli. Ben Türkiye'nin çok az etkileneceğini düşünüyorum. Dünya Sağlık Örgütü ilk günden alarma geçti. Uyarıların ardı arkası kesilmedi. Doktor Yavuz Dizdarsa olağanüstü bir durum yok dedi. Enfeksiyon kapasitesi de, bulaşma kapasitesi de bana göre çok yüksek değil. Dünya Sağlık Örgütü çok fazla uyarıda bulunuyor ama bugüne kadar yayılma sürdü ama beklendiği gibi öyle ölümlerde abartılı bir artış yok. 10 Mart'ta Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi. Bir gün sonra Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsü pandemi ilan etti. Bu bile tartışma programlarında yanlış bilginin salgın kadar hızlı yayılmasını engellemedi. Yani o kadar çok yanlış şey var ki ben hangisini düzelteceğini şaşırdım. Bunlar yani gazetelerden öğrenilenle gelip burada uzman gibi tartışmayı ben çok doğru bulmuyorum. Hocam burada çok değerli konuklar.
Bu bir pandemi. Virüs tüm dünyada 600 bini aşkın kişiye yayıldı. Türkiye'deki tabloda her geçen gün daha da ciddileşiyor. Salgın boyunca doğru bilgiye erişmek de tam bu yüzden en az diğer önlemler kadar önemli.